Alp dağlarının eteklerinde yer alan, doğasıyla insana huzur veren, dünyanın en yüksek maaşlarına sahip ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre'yi daha önce hiç bilinmeyen gerçekleriyle karşınızdayız. Bu video izlediğinizde İsviçre hakkında bilmediğiniz çok daha ilginç ve eğlenceli şeylerin olduğunu fark edeceksiniz. O zaman çayınız ve kahveniz hazırsa gelin İsviçre'yi beraber keşfedelim. İsviçre, Avrupa'nın kalbinde denize kıyısı olmayan eşsiz bir ülke. Yüz ölçümü 42.000 kilometrekare olan ülkenin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Avusturya bulunmaktadır. Dünyanın yaşam standartlarının en yüksek olduğu 1. ülkesi ve en mutlu 8. ülkesi. Dünyada aylık ortalama gelirin en yüksek ülke olmasına rağmen aynı zamanda yaşamın en pahalı olduğu ülkedir. İsviçre 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet olup kendi yasaları, kendi hükümetleri, kendi parlamentoları, kendi mahkemeleri bulunuyor. Ortalama olarak aynı olsalar da birçok şey kantondan kantona farklılık gösteriyor. Mesela Zürih kantonunda ilkokul 6 yıl sürerken Ceneve kantonunda 5 yıl sürüyor. Bir günlük hayata bakacak olursak 4 resmi dili var. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca. Genellikle kantonlar hangi ülkeye yakınsa o dili konuşuyor. Genel olarak bakarsak nüfusun %62.1'i Almanca, %22.8'i Fransızca, %8'inin İtalyanca, %0.5'inin Romanca, geri kalanı ise diğer dilleri konuşmakta. İngilizce konuşabilme oranı ise %60'tan fazla, özellikle gençler bu konuda oldukça iyiler. İsviçre dünyanın en işgal edilemez ülkesi olarak anlatılıyor, ülke asırlardır tarafsızlık politikası sürdürdüğü için olur da eğer bir gün işgal edilme ihtimali yüzünden dünyanın en güvenli ülkelerinden birini kurdular ve her şeyi istedikleri zaman yok edebilmek üzere inşa ettiler. Dağların set şeklinde koruduğu İsviçre'yi işgal etmek için tek seçenek dağ geçitlerini kullanmaktı. Çünkü Alpleri aşmak imkansız. Ülkeye giden tüm yolların patlatılarak girişlerin kapatılabileceği bir sistem kurdular. Köprülerin, tünellerin, otoyolların ve demiryollarının hizmetini kesintiye uğratmak için 3000 yıkım noktası kuruldu. Yani buraların inşasında bombalar yerleştirildi. Dağ geçtiklerinde gizli sığınak ve içlerinde bulunan makineli tüfek ve toplarla korunuyor. Dağlar o kadar yetenekli bir hale getirildi ki İsviçre dağlarını kelimenin tam anlamıyla dev bir kaleye çevirdi. Ayrıca bu geçitte ahır gibi gözüken yer altından birbirine bağlanan sığınaklarda bulunuyor, dağ yamaçlarının altına gömülü içinde savaş uçaklarının olduğu uçak pistleri bile var. Üstelik dağların yamaçlarına da kurulu bomba düzenekleriyle heyelanları tetikleyebilecek şekilde tasarlandı. Ülkenin bazı bölgelerinde tank istilasından korunmak için önlem de alındı, her biri 9 ton ağırlığında. 2700 beton blokların sıralandığı bu bariyere Toblerone hattı deniyor. 1960'lardan itibaren İsviçre hükümeti tüm yeni konutların yapımında olası bir nükleer saldırıda kullanabilmek için bodrum katlarına gizli sığınaklar inşa etme zorunluluğu getirdi. Bugün İsviçre'de tüm ülke nüfusunun hatta daha fazlasını yaşayabileceği 370 binin üzerinde sığınak bulunuyor. İsviçre'nin tüm dünya tarafından paranoyakça görülen bu savunma stratejisine başlamasının en büyük nedeni, İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerin İsviçre'yi işgal etmek için ayrıntılı bir planlarının olmasıydı. Ülkenin yönetim şekli ise doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokrasi ile çoğu karar direkt olarak yurttaşların oyları ile belirlenip kararlar oy çokluğuyla alınır. Kişiler istedikleri konularla imza toplayarak oylamaya sunabilirler. Bir yasa çıktığında 100 gün içerisinde 50.000 kişinin imzası toplanırsa yasa iptal edilebilir. Referanduma gidebilmek için ise 100.000 kişinin imza toplamasının yeterli olduğu ülkede bazen de çok ilginç konuları oylanabiliyor. Örneğin 2018 yılında inek ve keçilerin boynuzunun kesilmeden doğal olarak uzamasına yönelik bir referandum yapılmıştır.
oylama %56'lık hayır oyuyla reddedilmişti. Ülke Avrupa'nın ortasında yer almasına rağmen 1992'de Avrupa Birliği'ne giriş için yapılan oylamada halkın hayır oyu kullanması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi değildir. Kızıl Haç'ın doğum yeri, İsviçre bayrağının Kızıl Haç ile benzerliği tesadüf değildir. Kızıl Haç bayrağı, İsviçre bayrağının renk değiştirilmiş hali ve İsviçre kökenlerini gururla gösteriyor. Kızıl Haç 1863'te Cenevre'de kuruldu ve merkezleri hala orada bulunmaktadır. Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi dünya genelinde insani yardım faaliyetleriyle tanılıyor ve İsviçre bu kuruluşun doğum yeri olarak gurur duymaktadır. İsviçre'nin genel yaşam tarzına bakarsak, İsviçreliler çok sakin, kibar ve mütevazı insanlardır. Yolda gördükleri herkese mutlaka selam verirler. Yine de mesafeli bir yapıları vardır. Bu mesafeli yapı, komşuluk ilişkilerinde hatta aile ilişkilerinde geçerlidir. Davetsiz ziyarete gidilmez, buluşmalar önceden belirlenir. Kısacası İsviçreliler çok düzenli ve temizdir. Ayrıca halka açık tuvaletlerin temizliğine şaşırabilirsiniz. Çiçeklere büyük düşkünlükleri vardır. Kendine özgü geniş bir mutfak kültürleri olmayan İsviçreliler dışarıda yemek yemeyi severler. Muhteşem bir doğaya ve temiz havaya sahip ülkede insanlar doğa yürüyüşlerine ve spora çok düşkünler. Çoğu kişi yaz-kış demeden düzenli olarak spor yapıyor. Bunların bir yansıması olarak İsviçre 84'lük yaş ortalamasıyla beklenen yaşam süresinin en yüksek ikinci ülkesidir. Hafta içi 8'den sonra çoğu yer kapalıyken pazar günleri ise neredeyse tüm ülke kapalıdır. Her 6 kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olduğu ülkede hayat genelde sakindir. Pazar günleri ve akşam saatlerinde gürültü yapmak hoş karşılanmayabilir. İsviçre'de bankacılık sistemi çok gelişmiştir. İki Dünya Savaşı'na da katılmamış ülkenin süregelen tarafı siyaset anlayışı ve gizlilik politikası büyük şirketlerin ve ülkelerin paralarını güvenli bir liman olarak gördükleri İsviçre bankalarına yatırmasını sağlamıştır. Büyük firmaların ülkelerinden vergi kaçırabilmesi, kara para aklaması ya da gerçek kimliklerden bağımsız olarak hesap açabilme imkanı sağlanması İsviçre bankalarını popüler hale getirmiştir. Ancak Nazilerin Yahudilerin mallarını yağmalayıp İsviçre bankalarına yatırmaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Yahudi derneklerinin İsviçre bankaları aleyhine dava açmasına sebep olmuştur. Bu dernekler, İsviçre bankalarından Yahudilere ait varlıkların tazminatını istemiştir. Uzun süren dava sürecini kaybeden İsviçre bankaları 500 milyon dolara yakın tazminat ödemiştir. Buna rağmen İsviçre bankaları dünya genelinde halen en çok tercih edilen bankalar olarak varlığını sürdürüyor. İsviçre, dünyanın en büyük çikolata üreticilerindendir. Nestle, Milka, Toblerone en büyük markalarıdır. Bilinen diğer markaları da Swatch, Rolex, Novartis, Pantene ve Migros'tur. Ayrıca bıçakları çok sağlam olan İsviçre'nin Victorinox markalı İsviçre çakısı çok ünlüdür. İsviçre'de 1942'den beri yasal olarak ötenazi uygulanabiliyor. Ötenazi dayanılmayacak derecede acıya haiz bir hastanın kendi isteği üzerine yaşamına bir doktor yardımıyla son verilmesi şeklinde gerçekleşen ölüm olarak tanımlanıyor. Yardımlı intihar olarak da adlandırılan ötenazi işleminde hastalar doktorun verdiği ölümcül ilacı tıbbi gözetim altında doğrudan kendileri alıyor. Ayrıca bu ülkede çocuğunuza istediğiniz ismi veremiyorsunuz. İsviçre'de bir çocuğa zarar verebilecek bir isim vermek yasak. Bu hak, İsviçre'de müzisyen Kristal Natomberg'in kızına Leksikon adını vermesini yasakladıklarında kullanılmıştır. Ülkenin geçmişe dair en çok eleştirilen kara lekelerinden biri ise köle çocuklarıydı. 1980'li yıllara kadar İsviçre'de yetim gayrimeşru ebeveynlere ayrılan ya da cezaevinde olan maddi durumu iyi olmayan çocuklar, devlet tarafından el konulup kilisenin açtığı pazarlarda, tarlalarda çalıştırılmak üzere satılırdı.
halka kurtarılmış çocukları olarak sunulan ama aslında köle olarak satılan bu çocukların arasında 4 yaşına yeni girmiş çocuklar da vardı. Ve diğer çocuklardan ayırt edilebilmeleri için ayakkabı giymeleri yasaktı. Eğer meşhur İsviçre yapımı Heidi çizgi filmini hatırlarsanız, orada Heidi'nin ayakkabı giymemesinin nedeni de bu köle çocuklarına atıf yapılmasıdır. Avrupa'nın en yüksek demiryolu istasyonu İsviçre'de. Yankı-Frauholm zirvesinde 3400 metrede yer alır. Bu istasyon İsviçre'nin turistik cazibe merkezlerinden biridir ve ziyaretçilere muhteşem Alp manzaraları sunar. Bu istasyon Avrupa'nın zirvesi olarak bilinir ve İsviçre'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir noktadır. Alplerin eteklerinde yer alan, olağanüstü manzaralar sunan, muhteşem bir doğaya sahip İsviçre, dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. İnsanı büyüleyen bu güzel ülkenin gezilecek yerlerine bakarsak. Bern'deki eski şehir ve parlamento binası, tarihi dokuların ve modern binaların bir arada olduğu sokakları ve meydanlarıyla, Altstadt, yemyeşil görüntüsüyle huzur veren Zürih Botanik Bahçesi, Cenevre Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Chillon Şatosu, Luzern şehrinde yer alan Kapel Köprüsü, muhteşem manzarasıyla Oberhofen Kalesi ve birbirinden güzel köyleri mutlaka görülmeli. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İsviçre hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.